videoda yine Akfix'le beraber sizinle harika iki farklı kendin yap projesi paylaşacağız. Bunlardan bir tanesi dev ahşap bir ayna, diğeri ise ahşap boncuklardan oluşturduğumuz bir saksı. Umarım keyifle izlersiniz. İlk olarak ben malzemeleri tanıtarak projeye başlamak istiyorum. Aynamız için ahşap çerçevesini oluştururken kullanmak üzere Akfix'in PA 370 tutkalını kullanarak başlayacağız. Aynamızı yapıştırmak içinse yine Akfix'in 900N ayna silikonunu kullanacağız. Ahşapları verniklemek için işimizi kolaylaştıracak Akfix'in sprey verniğiyle çerçevemizi sürdürülebilir kılacağız. Boncuk saksımızı yaparken de Akfix'in hızlı yapıştırıcısından faydalanacağız. İyi seyirler diliyorum. Ve dev ayna ile ilk çalışmamıza başlıyoruz. Arkadaşlar bu çalışmanın başında ihtiyaçlarımızdan bahsetmek istiyorum. Ben gerçekten dev olması için 110'a 210 santim ölçülerinde bir ahşap çerçeve düşünerek başladım bu çalışmaya. Bunun için de marangozumdan 110 santim eninde ve 20 santim kalınlığında olacak şekilde parçalar kestirdim. Bu 110 santim en kısmı, 210 santim ise şu elimde görmüş olduğunuz parça boy kısmı. Her ikisinden de ikişer adet keserek aslında çerçevemi ana karakterini oluşturdum. Bunları birleştirmek içinse ben vida ve benzeri görüntünün ahşapla birleşiminde verdiği sonuçta hoşlanmıyorum. O yüzden tabii ki de tercihim Akfix'in PA 370 tutkalı. Bu tutkalı aslında yapıştırırken şu şekilde, dikkat edin, dümdüz bir yüzeyinizin olması yeterli. Ama benim marangozum ekstra bir düşünceyle gelmiş ve bu alanlara kanallar açmış. Daha sağlam olacağını düşündüğü için. Ve bu kanallar içinse bu şekilde çıtalar yapmış. Çıtaları kanallardan geçirip tutkalla birlikte desteklediğimde daha iyi sonuç elde edeceğimi düşünmüş. Bence çok tatlı bir yaklaşımdı. O yüzden burada ona da teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi öncelikle ahşap çerçevemizin temelini oluşturarak çalışmaya başlayalım. Ahşap çerçevenin birleşim noktalarını ben 45'lik açı ile birleştirmek istedim ve gördüğünüz gibi kanallar açtırdım. Şimdi ise bu kanalların içine marangozumun düşünerek hazırladığı ahşap çıtaları sokacağım. Öncelikle tutkalımı sürüyorum çift taraflı olacak şekilde. Bu arada çok sürmemeye dikkat edin çünkü bu malzeme ahşabın aralarına dolarak genleştiği için büyüyor. O yüzden çok sürmeden fazlalığını yaydırarak yapıştırma işlemini gerçekleştirin. Başında da bahsettiğim gibi tüm köşelerine aynı işlemi uyguluyoruz. Dikkat etmeniz gereken husus, Akfix'in ahşap tutkalını çok ince tabaka halinde sürmeniz gerekiyor. Çünkü yapıştırıcı genleştiği için fazla sürerseniz taşmalar yaşayabilirsiniz. Karşı çaprazı çıtaya geçirip diğer tarafına ise çok ince bir tabaka halinde tutkalı sürüyoruz. Aslında dediğim gibi bu çıtaya ihtiyacınız yok. Ama bu çıtayı kullanmazsanız da işkence ya da bir bant yardımıyla çerçeveyi birbirine tutturmanız gerekiyor ki birbirinden ayrılmasın. ...15 dakika sonra görüşürüz. Malzememiz kurduktan sonra Akfix'in sprey verniği ile çalışmayı daha profesyonel hale getiriyoruz. Öncelikle çok iyi çalkalayarak başlıyoruz. Çerçevemiz kurduktan sonra aynamızı yapıştırmaya geçiyoruz. Bunun için ise Akfix 900N ayna silikonundan faydalanacağız. Silikonumuzu tabancamız yardımıyla aynı hizada olacak şekilde yaklaşık 20 santim sıkıp 5 santim boşluk bırakıyoruz. 20 santim sıkıyoruz. 5 santim boşluk bırakıyoruz. Ve 20 santim sıkıp 5 santim boş bırakıyoruz. 20 santim sıkıyoruz. 5 santim boşluk bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkada sıfır çivi olacak şekilde aynamız yapıştı.
Ve dev aynamız bir gün sonra bizlerle beraber arkadaşlar. Hakikaten dev oldu ve ben onun kadraja sığdırmak konusunda çok büyük problem çektim. Ama sonuç beni o kadar motive ediyor ki çok mutluyum şu an onunla beraber olduğum için. Tam bir gün sonra çalışmamız tamamlanmış oluyor. Aynı silikon olarak Akfix'in 900'üne aynı silikonunu, ahşap yapıştırıcı olaraksa yine Akfix'in PH 370 ahşap tutkalını kullanarak hiçbir şekilde çivi ve benzeri bir materyal kullanmadan çalışmamızı tamamladık. Aslında benim size vermek istediğim anlatama şu arkadaşlar. Ben evet ahşaplarımı istediğim boyutta marangozda kestirdim. Ama elinizde bir ahşap malzeme vardır. Bunu değerlendirebilirsiniz. Veyahut gidip hani bu bakkal ve benzeri yerlerde malzemeler taşınırken altında paletler oluyor ya, o paletlerden rica ederseniz de istediğiniz bir ayna sonucunu elde edebilirsiniz. Malzemenin pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerekmiyor. Çünkü PA 370 ahşap tutkalı genleşerek bütün boşluklara doluyor ve bu şekilde bir yapışma sağlıyor. O yüzden müthiş bir ahşaba ihtiyacınız yok ama tutkala kesinlikle ihtiyacınız var. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen yine önünde Akfix'le beraber gerçekleştirdiğimiz mermer orta sehpamız var ama üstünde bir eksiği var ki o da saksı. O yüzden ikinci çalışmamızda da harika bir saksı yapmayı planlıyoruz. Hadi şimdi ikinci çalışmaya geçelim. Çalışmamızda ise ahşap boncuklardan çok güzel bir saksı yapacağız arkadaşlar. Bunu ben ortalama bir boyutta yani 20 santim çapında planladım. Ama dilerseniz daha büyük boyutta da düşünebilirsiniz. Sonucun harika olacağını daha şimdiden malzemeleri görerek hissedebiliyorum. Ve bu çalışma için kullanacağımız malzemeler ise çöp şiş, yuvarlak bir altlık, 8 santim boyutunda kestiğim ahşap fırça sopaları, 7-8 milim ahşap boncuklarımız ve Akfix 705 hızlı yapıştırıcımız. Çalışmaya başlamadan önce küçük bir şey belirtmek istiyorum. Normalde 20 santim çapında ahşap bir nihale kullanmayı düşünüyordum ama sonrasında evde bulduğum bu mantar nihale ile ahşap boncuğun daha güzel bir sonuç vereceğini düşünerek bu yoldan ilerlemeye karar verdim. Aslında yine altlık konusunda da istediğinizi kullanabileceğinizi belirtmek için bu detayı veriyorum. Ve sonrasındaysa çalışmaya öncelikle boncukları ilk bir zemine yan yana dizerek başlayacağım. Boncukları yapıştırmadan önce Akfix 705 hızlı yapıştırıcının spreyini zemine sıkarak başlıyorum. Ardından mantar tablaya küçük dokunuşlarla yapıştırıcımı sürüyorum. Ve kahramanlarımız sayesinde hızlı bir şekilde tüm yapıştırma işlemini gerçekleştirdik. Bundan sonraki işlemimiz ise çöp şişlerimizi ahşap boncuklarımızın içinden geçirmek. Çöp şişleri delerek mantarın altından çıkartıyorum. Devamında ise boncukları çöp şişlerden bir bir geçiriyorum. Sonrasında bunları birbirine yine Akfix'in 705 hızlı yapıştırıcısıyla yapıştıracağım. Şimdi çöp şişleri tüm boncukları yerleştirdim. Bundan sonraki aşamada fazla olan çöp şişleri kesip hızlı yapıştırıcıyla son boncukları yeniden yapıştıracağım. Önce yüzeye sprey, sonra yapıştırıcı tutkal ve boncuğu yapıştırıyorum. Ardından hazırladığımız çöp şişlerin son hallerini yan yana getirip birbirlerine yapıştıracağız. Şimdi sanki tabanından da ahşap boncuk çıkıyormuş izlenimi yaratmak için fazla çöp şişleri önce kesiyorum. Sonra sonlarına da birer tane daha ahşap boncuk yapıştıracağım.
Kalan boncukları da bittikten sonra fırça sopasından faydalanarak hazırladığım bu 8 santimlik ayakları yerleştirmeye geldi. Yine bunun için de öncelikle yapıştıracağım zemine soğutucu spreyimi sıkıyorum. Ardındansa ayaklarımı yapıştırmaya hazırım. Son olarak çalışmamızı vernikleyip bitiriyorum. Tamam arkadaşlar, böylelikle satın almaya kalksanız belki bulamayacağınız, bulsanız da çok pahalı olduğu için almaktan vazgeçeceğiniz bu ürünü Actix 705 sayesinde çok hızlı bir şekilde sonuçlandırdık. Umarım beğenmişsinizdir. Benim sonuç çok içime sindi. Dekoratif amaçlı kullanıma çok uygun ve kendi evimin dekorasyonuna da uyacağını düşündüğüm için gerçekten sonuçtan çok memnun kaldım. Şimdi saksınızı da yerleştirdikten sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz. Beğendiniz mi? Aşağı yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Gerçekten fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ve yine Actix'le beraber ne tarz projeler üretmemizi istiyorsanız aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı da sakın es geçmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın ve sevgiyle kalın. Görüşürüz.